Arkadaşlar merhaba. Öğrendim ki MHP'li vekil böyle bir kanun teklifinde bulundu. Ben bu konuyla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bunun için de tabii ki de meclisteki çalışan insanlar, milletvekiller bu konuyla ilgili tabii ki de düzenleme yapacaklar, yapmaları gerekir. Yani sonuçta kurallar esnetilebilir, değiştirebilir. Ama işte mesele piercing yapanlara, dövme yapanlara kasten yaralama suçu. Yani gerçekten ona bakarsanız futbol oynarken de insanlar birbirinin ayağını kırıyorlar mesela. Peki bu da mı kasten yaralama suçu? FIFA'nın kuralları gereğince engellenmiş, kasten yaralama suçu olmaktan çıkarılmış. Cikletten çıkan şeyler var. O zaman onlara da mı yani ceza vereceğiz? Sakız satanlara da mı o zaman kasten yaralama suçuyla başlatacağız? Ya bu şunun gibi bir şey. Mesela sigara satanlar bunu nasıl engelliyorlar? O zaman sigara satanlara öldürme teşebbüsten ceza vermek lazım. Kasten öldürme teşebbüsten o zaman ceza verirsin yani. Bunun sonu bu mu yani? Sağlıkçılarla konuşmak lazım. Bir karar, bir kural koyarken, uygularken mutlaka alanlardaki insanlarla da görüşüp tartışmak gerekiyor. Mesela gerçekten dediğim gibi hakikaten yaralama suçu oluşur mu, oluşmaz mı? Belki sağlık çalışanlarıyla konuşması lazım. 18 yaş altındaki çocukların psikolojisiyle ilgilenen işte terapistlerle, çocuk psikologlarıyla konuşmak lazım. Dövmenin nasıl vücuda zarar verip vermediği işte o yaralama suçunun oluşup oluşmadığı ilgili bir değerlendirme yapmak lazım. Ya da madem gerçekten samimiler ve insanlar dövme yapmasını istemiyorlar. İnsanlar neden dövme yapıyor diye neden araştırmıyor mesela? Önce bu yapılmıyor sonra önce bu yapılıyor. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Eğer gerçekten diyelim ki sağlıkçılar dedi ki evet 18 yaşındaki çocukların bünyesi zayıf olduğundan dövme yapılması onun vücuda çok sağlıksız bir sonuç ortaya çıkaracaktır diye bir rapor sundular diyelim. Yasaklama yönünde evet. Bakın hani ben doğru yanlış ahlak demiyorum. Bakın sağlık yönünden açtım. Eğer sağlıksızsa ve devlet bunu engellemek istiyorsa engellemesin demiyorum. Ama bunun engelleme yöntemi bu değil. Ne yaparsın? Ceza verirsin. Ne bileyim işletmeyi kapatırsın. Para cezası verirsin. Sigaradaki gibi belki olabilir. Ama yani şimdi sigara satan adam nasıl öldürme teşebbüsünden ceza almıyorsa bu adamın ceza almaması lazım. Dediğim gibi ailesinin rızasını gözetebilirsin. Denetleme yaparsın, ceza verirsin. Suç ceza şeklinde değil de hani yasak mesela ne? Para cezası olabilir. Başka bir ceza olabilir. Yani başka bir yaptırım olabilir. Ya bunun direkt hapis cezası gibi böyle kasten yaralama suçuyla bir de inanın yani daha çok uygulatır. Yani insanlar ceza herhangi bir suç bir şey suç olduğu zaman insanlar bunu daha çok uygular. Ya bunu kabul edelim. Zaten davalar kabarık, dosyalar kabarık, bir sürü dosya var. Ya bir de yeni bir bu şekilde kural oluşturuyorsun. Açık yani anladın mı? Tartışmaya açık. İkincisi engelleyecekse sonuçta meclis bu. İnsanlar oy vermiş ve onlar da insanların tercihlerine göre hareket ediyorlar. Başka yöntemler deneyebilirsin. Dövme yapmak, piercing takmak yaralama suçunu oluşturmaz. Ama kasten yaralama suçuyla onu cezalandırmak çok yanlış. Kasten yaralama suçunun bir tanımı var. Tanıma göre bu yaralama suçu gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu? Adamın suçu hakikaten yaralamak için mi? O insana hakikaten acı vermek için mi? İntikam duygusuna mı hareket etmek için? Hayır o süs gibi bir şey. Dövme, piercing. Küpe taktıranlar da var. Kız çocuklara küpe taktıranlar. Küpe takılmasın mı mesela? O da kulağa deldiriyorsun. Kaşını aldıranlar var. Dövme ve piercing takmak bir süs eşyası gibi bir şey. İşte MHP'li vekil yapmaya çalıştı da bunu hukuk kuralı dışına çıkarmak. Yani ne dedim? İnsan hukuk kuralı içerisinde istediği gibi yaşayabilir. İşte MHP'li vekil bunu hukuk kuralı dışına çıkararak yani buna cezai şart getirerek bu eylemi hukuk içinde olan olayı hukuk dışına çıkarmaya çalışıyor. En azından diyor 18 yaş altını engellemeye çalışıyor. Birincisi bence engellememeli. Hadi diyelim engellemeye çalışıyorsun ama bunun engelleme yolu bu işletmelere kasten yaralama suçuyla ceza davası yapmak değil. Bunun yolu bu değil. Böyle bir şey yapmaz. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Ki fikrimi sorarsanız kuralda çerçevesinde herkes istediğini yapabilir. İyi de her şey mi kurallarla oluyor? Yani bu devlet her şeyi bizim kurallarla oluşturuyor, bizi kurallarla takip ediyor. Evet, her şey kurallarla. Her şey kurallarla. Yani kullandığımız para birimleri, okulda öğrendiğimiz konular, bilgiler, müfredat, bir gazetede yazılanlar ya da bir fabrikanın çalışma prensipleri ya da gıdada olması gereken şeyler. Televizyonda izleyeceğiniz kanallar. Oradaki kanallar belli izinlere tabi. Ticaret, alışveriş, her şey kurallarla, meclisin koyduğu kurallarla ilerliyor. Ölüm bile, ölümün tespitini yapmak bile. Her şey kurallara göre ilerliyor. Örnek veriyorum siz şimdi para verdiniz, bilgisayar almak istediniz. Adam bilgisayar vermedi ama parayı aldı. Nasıl hakkınızı arayacaksınız? Biz bir devlette yaşıyoruz. Devlete bağlıyız. Devlete bağlı vatandaşlarız. Söylememe gerek yok. Herkes bunun farkında zaten. Böyle olunca vatandaşlar, ona bağlı vatandaşlar. Şimdi diyeceksiniz zaten başkan olabilir, vatansız da olabilir. Onu da söyleyeyim. Vatana bağlı, devlete bağlı yaşamak durumundayız. Her birimiz ayrı ayrı kararlar alıp onu uygulamıyor. Bu kurallar var, uyması gereken insanlar var. Biz dahil. Neden o insanlar o kuralı koyuyor? Neden? Bu kurallar koyuluyor ve uygulanıyor. Diyor ki ben devletim. Burada bir devlet var. Hakkın geldiyse bana geleceksin. Koyduğum kurallara göre anlaşamıyorsanız bana geleceksiniz diyor tabiri caizse. Yoksa kalkıp da öfkeyle hareket edip koyduğum kurallar dışına çıkamazsın. Adamı öldüremezsin. Adam yaralayamazsın. Haraç kesemezsin. Ne yapacaksın? Ya dava açacaksın ya da o kişiyle müzakere edeceksin. Kendi aranızda anlaşacaksınız. Bu bizim ülke olarak düşünmeyin sadece. Yani ütopya kurun kendi kafanızda. Herhangi bir ülkede. Yani o ülke kuralları belirliyor.
Yani şu an biz kural belirleyerek fiyatı bu olacak diyebiliriz. Bundan sonra yapılma şekli bu olacak diyebiliriz. Aslında dikkat çekmeye çalıştığım şey bu. Bu kuralları insanlar yapıyor. İnsanlar toplaşıyorlar, konuşuyorlar, tartışıyorlar ve bir kural koyuyorlar ortaya. Ve bu kural sonra uygulanıyor. Tek taraflı değil. 10 yaşındayım, okula gitmek istemiyorum artık diyemiyorsunuz. Neden? Çünkü ilkokul zorunlu. 8 yıl zorunlu. Devletin koyduğu kurallar var. O kurala uymak zorundayız. Mesela trafik ışığında geçtik değil mi? Bir kural ihlal ettik. Kırmızı ışıkta geçtik. Arabalar için yanan kırmızı ışıkta geçtik. Bu fark edildi ve sizden bunun cezasının ödenmesi istendi. Siz bunu ödeyemiyorum diyemezsiniz işte. Sistem bunun üzerine kuruldu. Yargılandıktan sonra kısaca söylüyorum hapse gönderecekler. İşte bu devlettir. Bu devletli bir yaşamdır. Buradaki yargılamanın sonucuna ben bahsediyorum. Yargılamanın doğruluğundan bahsetmiyorum. Doğruluğundan, yanlışından, ahlaki taraftan ben bahsetmiyorum. Devletli yaşamın sonuçlarından bahsediyorum. Yani size bir fatura geldiği zaman bunu ödemek durumundasın. Ödeyemem diyemezsiniz mesela. Veya vergi borçları mesela. Bu nasıl oldu? Ne yapıldı? Mecliste oturuldu, konuşuldu. Şu an mesela adam öldürmek suç ya. Müebbet hapis cezasını gerektiriyor ya. Şu an meclis toplanıp suç değildir de diyebilir. O zaman ne olur? Suç olmaz. Hapse girmezsiniz yani. Günahın sevabı başka bir şey. Bu neden önemli bunu anlamanız? Kurallardan kaynaklı. Bunlardan kaynaklı bunlar oluyor. Hukukun, adaletin, temel ilkelerin yerine getirilemiyor olması. Aslında temel sebep bu. Şu an yaşadığımız her şey kurallarla ilerliyor. Bakın yaptırımdan bahsetmiyorum. Ben 18 yaşındaki çocuklar priz takmasının derdinde değilim. Tamam, hukukun derdindeyim. İşletilmesi derdindeyim. Yani sen böyle bir kural koyarsan bu nasıl işletilir? Hiç düşünüldü mü acaba? Dediğim gibi kurallar öyle bir şey ki gerçekten kasten adam öldürmüş birini öyle bir kural koyarsınız ki bunu adama ceza vermezsiniz. Yani hukuk kuralları böyle bir şey. Hukuk kuralları koyarken de ona göre hukuk kuralları koymak gerekiyor. Yani gerçekten araştırarak, düşünerek yapmak gerekiyor. Yazılım gibi bir şey, kod gibi bir şey bu. Yani onu çalıştıra bastığınız zaman işlemesi lazım. Donmaması, kasmaması, bir yerde tıkanmaması lazım. Yani hukuk kuralını koymak sabır isteyen bir şey. Araştırma gerektiren bir şey. Araştırma isteyen bir şey. Okumak isteyen bir şey. Diyalog isteyen bir şey. Anlaşılmak isteyen bir şey. İnşallah yani bu kural daha çok düşünülür, konuşulur, araştırılır. Hukuksuzluğa maruz kalmaz inşallah. Alta yorumlar yazacaksınız belki mesajlar atacaksınız. Eleştiriniz olacak. Böyle bir kural olsa sizce hakikaten insanlar bundan kaçınır mı? Her şey inşallah çok daha güzel olacak. Umut edelim. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.